Düntrendi.com'dan herkese merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün sizlere çok önemli bir konuda bilgi sunacağız. Anlaşmalı boşanma konusunda birbirinden özel ve önemli bilgiler aktaracağız size. Yanımızda da avukat Aylin Göstericiler var. Evet, ilk olarak anlaşmalı boşanma davaları nedir onu soralım. Anlaşmalı boşanma davaları medeni yasada düzenlenen boşanma dava türlerinden birisidir. Evlilik akdinin en az bir yıl sürmüş olması şartıyla taraflar bir araya gelerek anlaşmalı boşanma davası şekliyle de boşanma davası açabilirler. Bu davayı açabilmek için belli şartlar mevcut, söz konusu. Öncelikle tarafların boşanmanın neticeleri bakımından tam suretle anlaşmış olmaları lazım. Evlilik biliyorsunuz bir akit ve bu akiti de sonlandırmak için onun şartlarını taraflar birlikte ortaya koymak zorundalar. Örneğin çocuk varsa çocuğun velayetinin kimde kalacağı, çocuğa ödenecek nafaka, taraflardan herhangi birine nafaka ödenecekse bunun miktarı, evlilik birliğinde bir mal edinildiyse bunun ne şekilde paylaşılacağı ya da boşanma ile bir tarafa tazminat ödenecekse bunun da miktarı konusunda tarafların anlaşmış olması gerekmektedir. Davayı açabilmek için öncelikle taraflar bir araya gelerek az evvel bahsettiğim hususlarda aralarında bir protokol yapıp imza etmeliler. Ve dava dilekçesine bu protokolü ekleyerek aile mahkemelerine başvuru yapacaklardır. Aile mahkemesi taraflara boşanma duruşmasının yapılacağı gün ve saati gösterir bir davetiye gönderecektir. Ve duruşma gününde de tarafların üzerindeki uzlaştıkları protokolde yazılı olan şartların uygulanabilir olup olmadığı bakımından bir değerlendirme yapacak ve tarafların şahsi iradelerini, yani hazır bulunan tarafların beyanlarını, boşanma hususundaki beyanlarını ve protokol hükümleri doğrultusundaki beyanlarını tutanağa geçirmek suretiyle başka hiçbir şeyi araştırmadan, yani kim haklı, kim haksız, ne oldu, ne bitti aranızda, ne yaptınız diye soru sormadan iradeleri doğrultusunda protokol hükümlerinin uygulanması suretiyle tarafların boşanmasına karar verir. Anlaşmalı boşanma davasında şayet evlilik süresince edinilen mallar protokole konu edilmemişse boşanma davasının kesinleşmesi ile birlikte evlilik süresince tarafların birlikte elde ettiği mallar bakımından da mal paylaşımı davası ikame edilebilir. Ancak biz anlaşmalı boşanma davalarında bu hususunda protokolle birlikte pratikte çözüldüğünü görüyoruz. Genelde bu boşanma davasıyla zaten taraflar bu tür hususları da tartıştıkları için kendi aralarında davayla bütün konularda zaten uzlaşarak akitlerini sonlandırmış oluyorlar.